Yeni bir videodan herkese tekrardan selamun aleyküm. Bugünkü videomuzda da yine gündemdeki gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğim. Hayırlı cumalar diyorum ve bugün ilk olarak gündemimiz aslında belli. Son günlerde özellikle de artan bir gerilim var. Kimle kim arasında? İsrail ve Türkiye. Türkiye'nin özellikle Suriye'de artan etkisi, Türkiye'nin Suriye'de olası askeri üslerinin açılması konusundaki haberler dolaşıma girince açıkçası İsrail'de canavliyle Suriye'de sağı solu yaklaşık 2-3 gündür bombalamakta. Daha öncesinde de bombalamışlardı. İlk olarak şimdi dün özellikle de İsrail Dışişleri Bakanı Fransa'daydı. Fransa'dan yine bizzat Türkiye'yi hedef alan bazı açıklamalarda bulunmuştu İsrail Dışişleri Bakanı. İlk olarak açıklamaları bir karşımıza gelsin. Türkiye sadece Suriye'de değil, Lübnan'da da olumsuz bir rol oynuyor. Türkiye'nin sadece bu bölgeye yönelik değil, dünyanın farklı bölgelerine yönelik de bazı emelleri var. Özellikle Suriye'nin kuzeyindeki Kürt özerk yönetimine karşı saldırgan bir tutum içerisindeler. Suriye'yi Türk himayesi altına alma yönünde de azami bir çaba gösteriyorlar. Niyetlerinin bu olduğu aşikar. Biz geçmişte Suriye'nin bir İran vekili gibi hareket etmesini nasıl doğru bulmadıysak, şimdi de Türklerin himayesi altına girmesini de doğru bulmuyor ve asla kabul edilemez bir şey olarak görüyoruz. Fark ettiniz değil mi? Artık böyle çekinme falan yok. Bizzat Türkiye diyebiliyorlar. Türkiye'nin Suriye'de egemen olmasını istemiyoruz diye Fransa'dan bu şekilde bir çağrıda bulunmuş Gideon Saar. Dışişleri Bakanlığımız peki bugün özellikle de bu açıklamalara nasıl bir cevap verdi? Şu an karşınıza görmüş olacağınız üzere İsrail bakanların ülkemize yönelik provokatif beyanları içinde bulundukları ruh halinin yanı sıra fundamentalist ve ırkçı İsrail hükümetinin saldırgan ve yayılmacı politikalarının yansıtmaktadır. Bölgemizin barış, istikrar ve refah için büyük umut vaat eden ve tüm dünya tarafından desteklenen Suriye ve Lübnan'daki gelişmelerin neden İsrail'i rahatsız ettiği sorgulanmalıdır diye önemli bir açıklama yapmıştı Dışişleri Bakanlığımız. Size şunu diyeyim, herhalde son birkaç hafta içerisinde Türk Dışişleri Bakanlığı'nın yani İsrail'e vermiş olduğu 3. 5. cevap. Yani artık mevzu iyice beklenenin ötesine geçmeye başladı. Gerilim kısacası iyice tırmanmış vaziyette. Türkiye ve İsrail arasındaki diplomatik atışmalar devam ederken bugün sabah saatlerinde İsrail basınından Jerusalem Post yapmış olduğu haberinde dedi ki dikkat çekici bir noktaya değinmişti. Biz İsrail olarak Türkiye korkusundan, Türkiye'nin Suriye'ye yerleşmesinin korkusundan önümüze gelen her yeri bombalıyoruz Suriye'de de. Eğer ki İsrail'in Suriye'de yapmış olduğu bu harekatlar ya ters teperse dedi. Nasıl ters teperse? Yani şunu kastettiler. Ahmet Şara yönetimi artan İsrail operasyonları sonrasında ülkesinin ne kadar savunmasız bir vaziyette olduğunu anlayıp Türklerle daha da yakınlaşmaya gidebilir denildi. Detaylar bir karşımıza gelsin. Jerusalem Post bugün sabah demekteydi ki Türkiye'nin Suriye'de bulunmuş olduğu bölgelerden çekilip çekilmeyeceği henüz belli değil. Ancak Ankara'nın vites değiştirmek isteyeceği anlaşılıyor. Türkiye yeni Suriye yönetiminden Suriye'de bulunan T4 havalimanının kendilerine tahsis edilmesini isteyecek gibi duruyor. Büyük soru işareti ise İsrail'in Suriye'de sadece Ankara ile potansiyel gerginliği değil, aynı zamanda sınıra yakın Suriyelilerle çatışmaları da içeren açık uçlu bir kampanya dahil olmak isteyip istemediğidir. Çatışmalar artacak. Suriye muhtemelen İsrail'e yanıt vermek için bekleyecektir. Ancak çatışmalar onu Ankara'dan daha fazla yardım talep etmeye teşvik edebilir. İsrail saldırıları istenen etkiyi yaratmayabilir. Çünkü Suriye kendini ne kadar savunmasız hissederse Ahmet Şara yönetimi Türkiye'ye o kadar çok ihtiyaç duyabilir demişlerdi. Haberin devamında da İsrail basını diyordu ki T4 hava üssünde daha öncesinde İranlı milisler vardı. Evet, İsrail de orayı rahatlıkla zaman zaman bombalıyordu. Ama bu sefer süreç bambaşka. Karşımızda İran yok diyor. Karşımızda NATO'nun en güçlü ordularından bir tanesine sahip olan koskoca Türkiye var diyor ve Türkiye özellikle savunma sanayi anlamında son yıllarda yaklaşık %70 oranında kendi savunma sanayi ürünlerini üretebiliyor. Buranın altını çiziyorlar. Devamında da Türklerin savunma sanayi ürünleri sadece reklamdan ibaret değil. İranlılarınkini kastederekten işte İranlılar bir şey üretiyorlar sözde ama İranlılarınki sahada hiçbir şey yaramıyor diyor İsrailler. Ama Türkler öyle değil. Türkler bir şey yapıyorlar ve sahada da onu bizzat test edip onaylıyorlar. Türklerin yani savunma
savunma sanayisi farklı farklı bölgelerde test edildi ve çalışıyor diye İsrail basını bu şekilde İsrail hükümetine uyarmaktaydı. Şimdi özellikle de hani İsrailliler demiş ki biz İsrail olarak Suriye'yi sürekli bombalarsak Ahmet Şara zaten şu an ülkesini tam anlamıyla savunamayacak bir kapasitede. Ahmet Şara ne yapacak? İsrail her gece ne zaman saldıracak diye bekleyeceğime giderim Türklere abi şu hava üssü senin hava savunma sistemlerinde tak 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 şuralara koy. Ben bıktım bunların saldırısından artık deyip anahtarını ülkenin Türkiye'ye verebilir. Yani bu bence mantıklı bir yaklaşımdı. Düşünsenize kıymetli dostlar, bir ülkenin devlet liderisiniz. Daha yeni yeni küllerinden doğurtmaya çalışıyorsunuz o ülkeyi. Sabah akşam demeden memlekette her zaman bir yerden dumanlar yükseliyor. Bu durum canınızı sıkmaz mıydı? Ne yapardınız? Hemen böyle iyi anlaşabileceğiniz komşularınıza giderdiniz ilk ve daha sonrasında bu durumdan bir an önce kurtulmanın yollarını arardınız değil mi? Yani şu an evet İsrail hükümeti, İsrail yönetimi Suriye'yi aktif bir şekilde bombalıyor. Evet özellikle de hava üslerini hedef alıyor. Şimdi hava üslerinin görüntüleri şu an mesela karşınızda. Şu an T-4 hava üssündeki son durum. İsrail'in diyoruz ya 1-2 haftadır bombalıyor diye. Görmüş olacağınız üzere T-4 hava üssündeki son durum bu şekilde. Hani evet yangınlar sönmüş büyük oranda. Kabul uçaklar yani çoğunluğu etkisiz hale gelmiş. Uçakların hiçbirisi uçamaz Esad yönetiminden kalma ama burada dikkat çekmek istediğim bazı noktalar var. Kıymetli dostlar şimdi burada hangarlardan belli artık. Hani beton delici mühimmatlarla İsrail savaş uçakları harekatları düzenlemiş. Ayrıca şimdi görmektesiniz pistler de yine kullanılamaz halde. Nasıl kullanılamaz halde? O pistlere mesela Türk kargo uçakları iniş gerçekleştiremez önümüzdeki günlerde. Zaten İsraillerin derdi de bu. Türk kargo uçaklarıyla oraya İHA, SİHA hava savunma sistemleri taşımasınlar. İsrail olarak ben de istediğim yerde at koşturayım. Yok öyle bir şey. Evet belki de hani belli başlı pistleri imha ettiler ama karayolu diye bir nimet var. Yani şu an örnek veriyorum Gaziantep'ten eğer ki biz T-4 hava üssüne yerleşecek olsak bir Türk konvoyu çıkar. Vallahi yaklaşık 15-16 saat içerisinde zaten konvoy karayoluyla çok rahat bir şekilde Hama'daki, Humus'taki, Palmira'daki olası Türk üslerine zaten yerleşir. Mevzunun bu tarafını dert etmeye gerek yok. Çünkü bizim zaten Suriye ile güvenli bir kara bağlantımız var. Mevzunun şu tarafına gelecek olursak. Şimdi sosyal medyada bir bakıyorum arkadaş dün gece saatlerinden beri millet giriyor ya neymiş? S-400'ler işte T-4 hava üssüne konuşlandırıldı. Yani mesela şunu demek istiyorum bu haberlerin kimseye bir faydası yok. Bu süreçte bizim takip edebileceğimiz tek bir kaynağımız var. O da Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi açıklamaları. Özellikle de haftalık basın toplantıları. Yani bu tür provokatif paylaşımları dikkate almayın. Olası iddialar yok mu? Var. Onları da sizlerle paylaşırım ama yani yanlış ve yalan ayrı bir şeydir. Şimdi kıymetli dostlar olası iddialardan bir tanesi Middle East A. Geçtiğimiz günlerde zaten belki çoğunuzun haberi vardır. Diyordu ki Türkiye S-400 ve Hisar-O sistemlerini T-4 ve Palmira hava üssüne konuşlandırabilir demekteydi. Şimdi özellikle S-400'ler nasıl konuşlandırılacak Kaan dediğinizi duyar gibiyim. S-400 mevzusunda haber kaynağının iddiasına göre Türkiye bir taşla iki kuş vurmayı düşünmekteymiş. Nasıl? Hem Rusya'dan olası bir izin alınması takdirde S-400'ler İsrail'e karşı Suriye hava sahasını ve bölgedeki Türk askeri üslerini koruyacak bu cepte. Hemen devamında da S-400'lerin Türk topraklarından dışarıya çıkarılmasıyla birlikte Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesi ve Türkiye'nin olası F-35 alımının olumlu bir şekilde sonuçlanması amaçlanmaktaymış. Plan bu şekilde olursa bilineceği üzere devletimiz F-35'leri istiyor. Gerçekten de tadından yenmez. Onu belirtmek isterim ama karşımızdaki devlet de bilineceği üzere Amerika'nın artık arka bahçelerinden bir tanesi. Şimdi düşünüyorum şahsi yorumum bu işin kaçarı yok. Biz Türkiye olarak Suriye'de aktif bir rol üstleneceğiz. Yani bugün olmazsa yarın bir şekilde Palmira olsun veya ne diyeyim T-4 hava üssünde Türkiye bir varlık gösterecek. Yani üs böyle tamamıyla falan tahrip edilmemiş durumda. Hani bazıları diyor tamamen yandı bitti kül oldu falan. Ya görselleri gösterdim ben size. TOKİ oraya 2 haftaya girse 2 haftada zaten TOKİ hava üssünü tamamıyla cıncık gibi yapar. Orada bir problem yok. Son yaşanan Suriye hadiselerinde Türkiye'yi ilgilendiren en önemli noktalardan bir tanesi Türkiye'nin Suriye'de artan etkisine Trump ne diyor? Bizim bence en dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi bu. Trump şimdi izin vermezse İsrail'in kılı kıpırdamaz. Bu bir gerçek değil mi? Trump şimdi geçtiğimiz dönemlerde de Türkiye'ye emanet Suriye dedi değil mi? Şimdi mevzuya buradan baktığımızda Türkiye kafasına göre istediği her yerde üs açabilir.
Yani böyle bir sonuca çıkmıyor muyuz? Niye? Trump zaten kendisi bizzat Suriye'yi Türkiye'ye emanet etmiş. Ama işte orada bir Yahudi lobisi devreye girecektir. Çünkü açık bir şekilde Gideon Sa'ar Türkiye Suriye'de ise ben bu durumdan rahatsızım ve engellemek için elimden gelen her şeyi yapacağım dedi. Öyle üst vurmalarla falan Türkiye'nin üstlere yerleşmesini engelleyemezler, onu belirteyim yani. Türk askerinin bir tane şöyle postalı değdiği anda kafasına göre oraya hava savunma sistemi olmadan bile hiçbir şekilde atış gerçekleştiremez İsrailli pilotlar. Çünkü niye? Hemen yanı başında zaten şu an İran'la da araları çok kötü. Yani İran'ın nükleer anlaşmaya yanaşmaması. Bugün sabah Trump İran'ın nükleer tesislerini vuracak diye haberler görmekteyiz. Ortalık bu kadar gerginken hiçbir şekilde İsrail Türk askeri dedim yani böyle postalımız şöyle T-4 hava üssüne bassın, hiçbir şekilde İsrail onu kafasına göre harekat falan düzenleyemez. Ayrıca şimdi iddialar var, devam ediyor. Mesela olası Türkiye'nin Suriye'deki hava üsleri hani şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nin Almanya'da devasa bir askeri üssü var ya, Ramstein hava üssü mü neydi yanlış hatırlamıyorsam. Kıymetli dostlar, eğer ki iddialar doğruysa Türkiye'nin olası Suriye'deki hava üssü bu Amerika'nın Almanya'da bulunan hava üssünden daha büyük olacakmış. Yani bayağı devasa bir üs geliyor. Eğer ki iddialar doğruysa Milli Savunma Bakanlığımız kıymetli dostlar dediğim gibi temkinli bu konuda resmi açıklamaları takip etmekte yarar var. Bugün özellikle de bu konuyu netleştirebilmek adına sizlerle bu videoyu yaptım. Lütfen asılsız haberlere inanmayalım. İşte bazıları diyor artık İsrail hava üslerindeki altyapıyı tamamen yok etti. Türkiye bu vakitten sonra gitse ne yapacak falan filan. Yani Suriye'de sanırsınız her yer altyapı fışkırıyor. Her yerin altyapısı 10 numara da sadece askeri üslerin altyapısı sıkıntı. Yani altyapı, üst yapı biliyorsunuz bizim işimiz Türkiye olarak. Oralar falan sıkıntı değil yani. Önemli olan belli yani çözülmesi beklenen bazı süreçler var. Biz bu süreci İsrail'le yürütmüyoruz. Büyük ihtimalle ABD ile yürütüyoruz. Trump, İsrail karışma sen dedikten sonra İsrail hiçbir şekilde adım atamaz. Yani son olarak resmi kaynakları takip ediyoruz ve içimizi müsterih, hoş tutuyoruz. Allah izin verirse zaten çok güzel günler Suriye'de bizi bekliyor. Suriye'de Türkiye olarak çok sıkıntılar çektik bunca zaman. Çok badireler atlattık. İnşallah güzel günler yakın. 3-5 tane kendini bilmez işte ortalığı karıştırmaya bırakın çalışa dursun. Türkiye zaten Suriye'nin temellerini sağlam bir şekilde aheste aheste atıyor. Bundan dolayı hiç böyle sıkıntıya düşmeye, yeyse kapılmaya gerek yok diyorum ve bugünkü videomuzda sonuna gelmiş oluyoruz. Bu konuyu bugün özellikle de masaya yatırmak istedim. Görüşlerimi sizlerle paylaştım diyorum ve eğer kanalımıza ilk defa gelmekteyseniz kanalımıza abone olarak bizlere destek olabilirsiniz. Videomuza gerçekten beğenmişseniz aşağıda bulunan beğen butonuna basarsanız bizleri oldukça mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Her şey istediğiniz gibi olsun, sağlıcakla.